Yine arızalı bir bulaşık makinesi geldi. Bulaşık makinesinin arızasını bulmak için alt kapağını açıp incelediğimde pis su tahliye pompasının yanık olduğunu fark ettim. Motorun içerisini açıp kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi sargılar yanmış. Bunu tamir etmenin imkanı yok. Tabii ki bobinajcı değilseniz. Elimde de bu malzeme olmadığı için Ercan'la birlikte hurdacıya gidip hurdacıda aynı pompadan bulmaya çalışacağız. Hurdacı bize yakın olduğu için elektrikli bisikletle gitmeye karar verdik. Yaklaşık 5 dakika sonra hurdacıya vardık. Hurdacıyla muhabbet ederken alacağım şeyi unuttum. Daha doğrusu gözüm başka şeylere takıldı. Burada kondansatörler ve güç kaynakları var. Hemen içlerinden birkaç tane ayırdım. Daha sonra kendisine aslında benim bulaşık makinesi pis su gider pompası almak için geldim dedim. O da beni başka tarafa yönlendirdi. Hurdaların içerisinden 3 tane pompa çıkarttı. Fakat bu pompalar çamaşır makinesi pompaları. Bulaşık makinesine uyumlu değil. Ölçü aletiyle az önce bulmuş olduğum kondansatörlerin sağlamlık kontrolünü yaptım. Kondansatörler sağlam gözüküyor. Ama bana bulaşık makinesi pompası bulamadı. Sen en iyisi bu işi bana bırak deyip hurdaların tepesine çıktım. Ve burada hurdaların arasından sağlam bir motor bulmaya çalışıyorum. Bulduğum pompaların neredeyse hepsi çamaşır makinesi pompası. Bir iki tane bulaşık makinesi pompası da buldum fakat onlar parçalanmış. Ve en sonunda bir tane bulaşık makinesi pompası buldum. Ölçü aletiyle kontrol ettiğimde sağlam gözüküyor. Bizim sökmüş olduğumuz pompanın tırnaklarıyla karşılaştırdığımızda da bulaşık makinesine tam uyumlu gözüküyor. Fakat bu kadar hurdacıya gelmişken, hurdaların tepesine de çıkmışken hemen bırakıp gitmek istemiyorum. Burada benim işime yarayacak çok şey bulabilirim. Ve bir tane daha kondansatör buldum. Bu kondansatörler benim çok işime yarıyor. Hurdaların içerisinde bir tane matkap buldum. Bülent'e bu matkabı hiç denedin mi dedim. Ben elektrikçi değilim ki abi nasıl deneyeceğim dedi. 220 volt yok mu? Fişi prize takacaksın, düğmeye basacaksın dedim. Fişi prize takıp test ettiğimizde matkap gayet güzel bir şekilde çalışıyordu. Keşke bunu denettirmeseydik, şimdi çok para istersin dedim. Yok yok sen alacağını al, ben senden çok para istemeyeceğim dedi. Aslında çok malzeme var ama malzemeler birbirine girmiş. Bulabildiğimi bulduktan sonra hurdaların arasından zor da olsa aşağı inmeyi başardım. Malzemeleri çıkartıp yere koydum. Matkap, bulaşık makinesi pompası, kondansatörler var. Borcumuz ne kadar dedim. 200 TL ver yeter dedi. Ve bir tane de masa lambası hediye etti. Dışarıdan almaya kalksam sadece pompa 200 TL'den fazladır diye düşünüyorum. Alacağımız malzemeleri aldıktan sonra tam oradan ayrılıyorduk ki Samet kardeşimiz de ziyaret edelim dedik. Kendisi kamyon bakım işiyle uğraşıyor. Ölçü aletini nasıl kullanabilirim diye bana sordu. Ben de ayaküstü anlatmaya başladım. Onun ihtiyacı olan bilgileri verdikten sonra o da bana kamyonun marş motoru ile ilgili bilgiler verdi. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Daha sonra kendisine teşekkür ederek oradan ayrıldık. Aldığımız malzemeleri elektrikli bisiklete yükledikten sonra atölyenin yolunu tuttuk. Atölyeye gelir gelmez ilk önce poşetin içerisinden malzemeleri çıkartıp bulaşık makinesi pompasını harici çalıştırıp çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Pompa gayet güzel bir şekilde çalışıyordu. Pompayı yerine taktıktan sonra üzerinde sadece 2 tane soket var. Bu soketli kabloları da yerine taktıktan sonra bulaşık makinesini toplayıp test ettik. Bulaşık makinesini hurdadan almış olduğumuz malzemelerle tamir ettiğimiz için hem çok basit hem de çok ucuza mal etmiş olduk. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Sen niye onu fotoğraf çekiyorsun? Video alıyoruz abi. Video yapıyoruz yani bizim işimiz var. Aaa! Valla ben bilmiyorum ya. Çekelim mi seni de? Seni de yayınlarız. Çek niye çekmiyorsun ya? Çekiyorum abi, seni de çekiyorum. Çekersin ya. Kendini izlersin artık. Kendini izle etsen gariban adamız, emekli adamız. Geçimimiz biraz sıkıntılıdır. Bunu denedin mi hiç? Pat. Çalışıyor. Çalışıyor ama bu bir yanlış çalışıyor da çalışıyor. İçinde çalışıyor. İkisi de çalışıyor. Vallahi ben bilmiyorum abi. Denemeylik ucuza alacaktık ya. Aynen. Al yine al. Al. Yine al. Ne diyorsun bunu? 250 lira ver tamamdır. Hatta böyle denediğin için 200 lira olsun. Sen yaparsın öyle bir şey. Kendin yapabilirsin. Neymiş o ya? Anten bu. Anten değil Yok ya. lan lamba. Lamba. Antenden bak. Kırdın kırdın.